Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Avusturya'dan çıktık. Edirne'ye kadar olan kısmı Sıla yolu videosu olarak paylaştık. Şimdi Türkiye içinde nerelerde şarj edeceğiz onları size göstereceğiz. Edirne'ye geldiğimizde Tesla'nın şarj istasyonunda şarjımızı ettik %90'a kadar. Bu bizi İstanbul'a kadar götürecek. İstanbul'da tekrar nerede şarj edeceğiz onu size gösteririz. Evet, dün nerede şarj ettiğimizi de çektik arkadaşlar. Hemen bu videonun arkasına o kısmı yükleriz. Onu da izlersiniz. Aynen. Dün videoya giriş yapmadık. Bugünü bekledik. Kısa çektik onu da. Onu da paylaşırız şimdi arkasına. Ve İstanbul'da tekrar görüşürüz. Edirne nasıl? Sıcak. Çok sıcak arkadaşlar. Bayağı fena. Evet arkadaşlar, yarın İstanbul'a doğru yola çıkacağımız için bugünden arabayı şarj edeceğiz. Hem buraları biraz dolaşacağız, o yüzden biz dolaşırken şarj etsin. Türkiye'deki ilk süper şarjerindeyiz arkadaşlar, Edirne'de. Burası bir AVM'nin herhalde yakınlarında bir yer olması lazım. Bakalım nasıl çalışıyor Türkiye'deki. Evet, bu hemen çalıştırıyor mu? Çok uzun sürmedi. Hemen aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 55 dakika sürecek diye gösteriyor. %100 olması için ve burası 250 kW'lık istasyon. Zaten görüyorsunuz 219'a çıktı birden. Güzel ve burada da arkadaşlar Türk lirasıyla gösteriyor. Kilovatı 7.80'den veriyor. Yani euroya vurduğumuzda 26 sent yapıyor. Yani bayağı uygun. Evet arkadaşlar, bunu göstermek istedim size. Evet arkadaşlar, Edirne'den şimdi yola çıktık ve benzinliğe duracağız. İçecek alıp yola devam edeceğiz. Dün gece %90 şarj etmiştik. Otele geldiğimizde %89 almıştı. Daha sonra gece boyunca güvenlik modu açık olduğu için %4 de oradan yemiş. Hani bunu zaten daha önce de deneyimlemiştik. %4 falan yiyor işte gece boyunca. Ama iyi yine de, çünkü en azından sonradan bakabiliyorsun. İşte arabaya bir şey olmuş mu? Kimler yanına yaklaşmış? Bir şey yapmışlar mı? Ha belki bir şey olmaz yani, hani videosu olsa bile belki bir şekilde ulaşamazsın ama en azından içimiz rahatlıyor yani, arabaya kimse yaklaşmamış gibisinden. Yani o şekilde. %20'nin altında olduğunda zaten çekim yapmıyor arkadaşlar. Hep %20'nin üzerinde olması lazım arabanın şarjı. Evet arkadaşlar, ilk molamızı Çorlu'da yaptık. Çünkü İstanbul'un Asya tarafına geçeceğiz. Oraya kadar şarjımız yetmeyecekti. Diğer ihtimale karşı burada bir mola yapalım dedik. 136 ile gelmiştik arkadaşlar. %80 doldurduk, yani %4 yaklaşık. Toplam maliyet 271.80 lira tuttu. Yani bu da euroya vurduğumuzda yaklaşık 9 euro falan yapıyor. 7.40'tan doldurmuşuz kilovatını da. Yani fena değildi değil mi? Çok aşırı beklemedik. Yaklaşık yarım saat sürdü. Tek sıkıntısı, başka şarj yerlerini doldurunca bataryalar ısınmıyor. Daha öncesinde ısıtmıyor yani bataryaları. O yüzden ilk etapta uzun sürüyor. Eğer Tesla'nın şarj istasyonu olsaydı arkadaşlar, büyük ihtimalle bir 10 dakika herhalde daha az sürebilirdi. Böyle, şimdi yola çıktık. İstanbul'a doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, daha İstanbul'a varamadık. Çünkü malum trafikte takılıyoruz. Şöyle gösterelim size. En son şarj ettiğimiz yerde %80 yapmıştık. %37 ile İstanbul'a geldik. Ne kadar kilometre gösteriyordu? 150 falan da galiba. Öyle yani. Karşıda Boğaz Köprüsü var. Arabayı kaplatacağımız yer Anadolu bölgesinde. O yüzden karşıya geçeceğiz. Oraya arabayı teslim edeceğiz. Otelimizi rezerve ettik o tarafta. Sonra gezeceğiz bugün. Biraz geç kaldık ama yapacak bir şey yok. 3 günümüz daha var İstanbul'da. 3 gün buralardayız. Araçsız. Toplu taşımayla geçeceğiz büyük ihtimalle karşıya falan. Otobüs, metro, taksi. Böylesi daha iyi oluyor zaten İstanbul'da. Yani İstanbul'da daha iyi. İstanbul'da arkadaşlar geliyorsanız otoparka park edin arabanızı. Veya otelin otoparkı varsa oraya bırakın. Bütün yolculuğunuzun İstanbul içindeki toplu taşımayla yapın. Hem daha erken varırsınız, hem daha hazır olursunuz. Hem de daha az sinirlenirsiniz. Evet arkadaşlar, Türkiye'deki bir sonraki şarj yerimize geldik. Arabayı kaplatmak için bir yere vermiştik. %39 şarjımız vardı. Onlar kaplarken büyük ihtimalle klimayı falan açtılar. %17'ye düşürmüşler. Oradan çıktık. Şimdi Mercedes-Benz'in Mengerler şubesine geldik. Bostancı'da. Oradaki e-şarjdan şimdi şarj edeceğiz arabamızı. %10-15'te başladık arkadaşlar. Şu an %17'ye çıktı. Burası arkadaşlar 120 kW'la veriyor.
hızlı şarj. Bataryalar soğuk olduğu için şu an 71 kW veriyor. Burada şarj edeceğiz. Ondan sonra yarın da Bursa'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Bir gün de orada gezeceğiz. Daha sonrasında Eskişehir yapacağız ve Afyon'a doğru, memlekete doğru devam edeceğiz. Orada birkaç gün durduktan sonra İzmir'e geçeceğiz. Orada akrabaları ziyaret ettikten sonra Fethiye'ye geçeceğiz. Tatilimizi yapacağız ve daha sonrasında da artık geri dönüş yapacağız Avusturya'ya doğru. Ama Türkiye içinde nerelerde şarj ettik onu çekmeye devam edeceğiz. Aramızı şarj edelim. Daha sonra tekrar açarız. Evet arkadaşlar, şarj ederken TOG geldi. İlk kez görmek nasip oldu TOG'u. Şöyle göstereyim size. Abi TOG'da çalışıyormuş. O yüzden şarj etmeye gelmiş buraya. Evet arkadaşlar, aracımızı %100 şarj ettik. Yarın yola çıktığımızda sıkıntı olmasın diye. Toplamda 526 lira 73 kuruş tuttu. Bunu da Euro'ya çevirdiğimizde şöyle bir kaba hesap yapayım. Yaklaşık 18 oraya falan geldi. %85 şarj yaptık. Yarın tekrar durduğumuzda bir yerde devam ederiz. Evet arkadaşlar, şu an İstanbul'dan çıktık yola. Bursa'ya doğru gidiyoruz. %87 şarjımız var. İzni'yi gezeceğiz Bursa'da. Oraya vardığımızda %65 şarjımız olacağını gösteriyor. Yani bir yerde şarj etmek için durmayacağız. Öyle. Bir de şöyle Türk bayrağımızı çekelim. Evet arkadaşlar, şu an çok güzel duruyor maşallah. Şöyle Türk bayrağımız dalgalanıyor. Oraya vardığımızda tekrar görüşürük. Evet arkadaşlar, Bursa'dan çıktık. Bilecik Bursa yolundayız. Orada bir şarj istasyonuna geldik. Burası böyle bir fabrika. Her dekor. Buranın avlusunda şarj istasyonu var. Güvenlik var işte bekleyen. O açtı bize kapıyı. Şimdi şarj ediyoruz. Yüzde kaçta gelmiştik? %8'de gelmiştik de beklerken %8'de aynen. %7'ye düştü çünkü çalışmadı aplikasyon. Çıkış yaptım, sonra tekrar giriş yaptım falan. Zar zor çalıştırdık ve şimdi şarj ediyor ama yani bu e-şarj çok yavaş şarj ediyor. Normalde 120 vermesi lazım. 69 veriyor. Geçen 2 kere daha burada yapmıştık. Acaba dedik şeyden dolayı mı? Batarya soğuk olduğu için mi yapmıyor dedik ama değişen bir şey olmadı. Bir sonraki şarjımızı büyük ihtimalle Zest'te yapacağız arkadaşlar. Bulabilirsek. O da biraz zor bulunuyor, hızlı şarj. Çok yaygın değil. Bu da aslında hızlı şarj diye geçiyor ama 58 veriyor. 58'e düşürdü. Demin 60 küsürdü, şimdi 58. Acaba yanımıza birisi geldi, o yüzden dolayı mı düşürdü? Bu da taktı gerçi, evet. O takınca büyük ihtimalle düşürdü ama 120 verdiği hiç olmadı şimdiye kadar. Tek başımız olmamıza rağmen. Evet arkadaşlar, böyle. Biz şarj edelim, sonra tekrar görüşürüz. Çok şarj etmedik. %34'e getirdik. %7'den. Boz büyük müydü? Bozüyük. Ha? Bozüyük. Bozüyük'te arkadaşlar ZES şarj istasyonu var. Orada duracağız tekrardan. Yaklaşık bir saat sonra. İnşallah ZES daha hızlı veriyordur. Çünkü burası bayağı yavaş veriyordu. Daha 1 saat 15 dakika daha durmanız gerekiyor diye gösteriyordu %100 olması için. Biz de oraya yetecek kadar doldurduk. %15 ile oraya varacağız. Şöyle göstereyim size. %15 ile oraya varacağız. %33 şarjımız var. Toplam buradaki maliyetimiz... Zaten aplikasyon da biraz sıkıntılı. Şarjı çalışmadı. Birkaç kez giriş yapmak zorunda kaldım. Falan derken bir şekilde çalıştırdık. Ne kadar tuttuğunu arkadaşlar ben aşağıya yazarım daha sonrasında. Şu an çünkü aplikasyona giremiyorum. Orada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ZES şarj istasyonuna geldik. Bozüyük'te. %11 ile geldik buraya. Şu an %14'e geldi. 69 kW'la veriyor. Yine istediğimiz hıza ulaşamadık maalesef. Çünkü 120 diye gösteriyor şarj istasyonu. Hatta gelmeden 180 diye gösterdiğini hatırlıyorum. Bir bakmam lazım. Tam 120'ymiş. 120 ile alacak diye gösteriyor ama 69 veriyor şu an. Yine aynı e-şarjdaki gibi düşük veriyor. Bunu çözemedik yani. Ben birçok YouTuber'ın videosunu izlemiştim. Türkiye'de yaşayan. ZES ve e-şarjdan hep yüksek hızda almışlardı. Biz maalesef alamıyoruz. Sorun nerede? Tam olarak bilemedim. Belki batarya soğuk olduğu için şu an yavaş alıyor olabilir. Bir bakalım. Sonra tekrar açarım eğer hızlanırsa. Hızlanmazsa şarj bitiminde açarım. Ama şöyle bir bildiri geldi bana. Şu an doldurduğum şarj yerinde. Şarj yerini birisi rezerve ettirmiş. Saat 6'da, yani 9 dakika sonra o kişi gelecekmiş buraya.
O yüzden bitirmem gerektiğini söylüyor. O da biraz saçma geldi. Tam rezerv oluyor ama bana baştan söylese, işte gösterse rezerv edilmiş diye, ona göre ben de başka bir şey planlardım. Ama maalesef göstermiyordu. Şöyle göstereyim size aplikasyonda. Ama gerçi yan tarafım boş, en kötü ihtimal ya o oraya takar gelen kişi ya da ben oraya geçerim eğer dolmazsa. Evet arkadaşlar, şarjımızı ettik. %91'e geldi. Yaklaşık 1 saat şarj ettik. Ve toplam maliyeti bize 510 lira falandı. Bunu euroya çevirdiğimizde yaklaşık 17-18 liraya falan geliyor. Şimdi Eskişehir'e doğru yola çıktık. Yaklaşık 40 dakikamız var. %78 şarjla oraya varacağız. Ya orada kalırız bugün ya da Afyon'a geçeriz. Sizi tekrar bilgilendiririz. Arkadaşlar, ben de bir şeyi merak ediyorum, onu sormak istiyorum size. Bu Bozüyük yolunda yol neden 82? Neden 80 değil, neden 85 değil? Bunu bilen var mı ya? Her geldiğimizde bunu merakla soruyoruz kendimize. Evet. Yani çok tuhaf. Bilen yorumlara yazsın ve abone olun. Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoda beğenelim. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, Afyon'a geldik. Eskişehir'de bir daha şarj etmedik arabamızı. Buraya kadar yetti. %27 ile geldik buraya. Ve şimdi ZES'in istasyonuna geldik, şarj istasyonuna. 180 veriyor diyor, gösterdi. Bakalım kaçta verecek. Bir de rezervasyon yaptırdım ki hani bana 1 saatlik zaman ayırsınlar diye. Yani benden önce birisi gelmiş olsaydı benim geldiğimde bitirmek zorunda kalacaktı. O yüzden rezervasyon yaptırmak iyi oluyor. Şöyle bir istasyon 180 veriyor diye gösteriyor. Görüyorsunuz şurada. Bakalım verecek mi 180'i ya da başlatacak mı? Evet, başlatmalı. QR kodu okutmam lazım. Evet, bakalım başlatacak mı? Önce şey yapmamız gerekti. QR kodu okuttum buradan, ekrandan. Daha sonra taktım. Çünkü bana rezerve olduğu için başkası şarj edemiyordu. O yüzden önce böyle yapmam gerekti. Evet, şarj etmeye başladı. Evet, bayağı hızlı veriyor. 164, 173'e çıktı. Burada şarj edeceğiz. Biz de bir şuraya gidip herhalde bir içecek alırız. Çok sıcak arkadaşlar burası. Yine bir sıcak dalgası gelmiş Türkiye'ye. Aynen. Türkiye'de çok fazla zorluk çekmiyoruz ama şimdiki gibi ufak tefek böyle bir sıkıntı yaşatıyor değil mi? Hemen başlatmıyor. Ya bilmediğimiz için hani nasıl çalıştığını. Mesela ben direkt şeyi taktım. Soketi. Soketi takınca bana şey yazdı orada, işte bu istasyon rezerv edilmiş yazdı. Halbuki ben rezerv ettim. Ama daha önce telefonumun aplikasyonundan QR kodu okudu. Sonra takmam lazımmış. O yüzden olmuyor. O yüzden olmadı. Ya biraz farklı çalışıyor yani burada mesela sistem. Evet. Avusturya'da farklı çalışıyor. Yani her yerinki biraz farklı ama Yani. çalışmadığı olmadı hiç şeyde. Aynen Türkiye'de. olmadı aynen. Tek bir Aynen. Yunanistan'da sıkıntı yaşamıştık zaten, bunu söyledik size. Aynen. Onun haricinde problemsiz oldu. Tek işte büyük sıkıntı, şarj yerlerinin yanında genellikle içecek yeri olmuyor veya benzinlik olmuyor. Öyle bir ufak çaplı sıkıntı yaşıyoruz. Ama burada mesela Afyon'da hemen yanında AVM var. Burası iyiydi. Aynen. Burası iyi yani. Başka neresiydi? Ya e-şarjın istasyonları genellikle böyle fabrikanın içinde oluyor. Evet. Güvenlikten geçiyorsun. Fabrikanın içine giriyorsun ve yakınında hiçbir şey yok. Yani arabada beklemek zorundasın. Aynen. Ama burası mesela güzel. Geçen doldurduğumuz yerde de mesela Bozüyük'te mesela. ZES mesela. Orası Aynen. yine orası da ZES'ti. ZES böyle istasyonlarını şeye kurmuş. AVM'nin içine. Ondan sonra benzin istasyonlarının yanına falan kurmuş ki hani insanlar oradan ihtiyaçlarını giderebilsin, içecek alabilsin. Evet, çok mantıklı bir hareket zaten yani. Aynen. O yüzden bundan sonra ZES. Evet, ZES. Bu arada arkadaşlar, hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoda beğenmeyi unutmayalım. Yorum atarsanız da çok seviniriz. Evet, abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Biz burada sizle konuşurken bakın %39 oldu bile. Bayağı hızlı veriyor, 148. İyi yani hani Türkiye Düşürmüş birazcık Düşürmüş ama iyi ama yani. yavaş değil yani, 148, 147. İyi rakam yani. Hadi o zaman biz içeceğimizi alalım gelelim. O sırada belki %80 olmuş olur. Olmuş olur büyük ihtimalle. Evet Hadi arkadaşlar, bakalım. sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biraz dinlendik, bir şeyler içtik. Şarjımız da %91 oldu. Görünüyor mu bilmiyorum. %91'de şu an. Ve biz şimdi bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle şarjı durdur diyorum.
Toplamda 40 dakika durmuşuz arkadaşlar ve %63 doldurmuş. Şarj durdur diyorum. Sonlandır. Evet, bitiriyor bakalım. Şarj işlemimiz bitti. Evet, şimdi bakıyoruz. Toplamda 53 kW aldık arkadaşlar. 2 lira 48 kuruş indirim yapmış. Niye yaptı bilmiyorum. Toplamda 382 lira 28 kuruşa geldi bize. Bu da yaklaşık 12 euro 94 cent civarında. Yani 12-13 euro civarında bir maliyeti oldu bize. Bir sonraki şarjörümüzü görüşürüz. Evet arkadaşlar, Afyon'u gezdik. Şarjımızı %4'e kadar düşürdük. Şimdi İzmir'e yola çıkmadan önce bir şarj istasyonuna geldik. Burası yeni açılan bir AVM. Afyon'un içine doğru düşüyor. Afyon'un merkezine doğru giderken bir tane AVM var. Water Mall AVM. Burası yeni açılmış. Oraya geldik. Şimdi burada şarj edeceğiz. Yine hızlı bir şarj var. En hızlısı 180. Büyük ihtimalle 250 ile falan alırız yine. Evet, şöyle bir yer arkadaşlar. 4 tane ZES'in 180 kW'lık istasyonu var. Evet, şu an bağlantı kurmaya çalışıyor araçla. Şarj başlatılıyor diye gösteriyor. Evet, şu an herhalde aldı. Bakalım kısa. Yok, daha almamış. Çıkarıyoruz. Şimdi tekrar deneyeceğiz arkadaşlar çünkü almadı. Arabada hata gösterdi. Tekrar tutuyoruz. Evet, taktık, tekrar bakalım. Şu an bağlantı kurmaya çalışıyor arabayla. Evet, başladı diye gösteriyor. Bu arada %3'e düştü arkadaşlar biz burada şarjı takmaya başlarken. Evet, şu an başladı. 12 kW'la 117'ye çıktı. Evet, 117, 35, 157, 175, 179. Neredeyse arkadaşlar 180'i aldık. İyi oldu, hızlı şarj. Şimdi biz kahvaltı yapacağız burada. Ondan sonra İzmir'e doğru yola çıkacağız. Gittikten sonra tekrar açarız. Sonra görüşürüz. Arabaya geldik. Fren çalışmadı. Onu da size göstereyim. Burada sağdaki, soldaki tuşları arkadaşlar aynı anda basılı tuttuğunuzda ekran yeniden başlıyor. Yaklaşık 1 saattir şarj ediyoruz arabayı. %95 olmuş. %3 ile gelmiştik buraya. %95'e kadar şarj etmiş. Şu an zaten bayağı yavaşlamış hani verme gücü. 26 kW'la veriyor. Artık çıkaracağız arkadaşlar. Zaten İzmir'e kadar male götürmeyecek bizi. Orada tekrar şarj edeceğiz. Yolun üstünde birkaç tane hızlı şarj yeri var. Orada durup tekrar şarj edeceğiz. Size bir de şeyini söyleyeyim, maliyetini. 560 lira tuttu yaklaşık. Bu da euroya vurduğumuzda 18-19 euro civarında. %93 şarj ettik toplamda. Şimdi çıkaracağız arkadaşlar ve devam edeceğiz. Bir sonraki şarj istasyonunda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, daha Afyon'dan çıkamadık. Bir tane alışveriş merkezine geldik. Şarjımız da biraz düştü. 89'a falan. Biraz yol yaptık burada. Şöyle ZES'in yavaş şarj yerine geldik. Daha doğrusu park edecektik zaten buraya. Baktık burada ZES'in şarj yeri var. Buraya park ettik. Ama kabloyu kendimiz çıkardık arabadan. Bu Tesla'nın yanında gelen kablosu. Burası 11 kW veriyor. Biraz da olacak işte %4, %5 de olsa bizim için yeterli. Ve arkadaşlar burada bir TOG var. Mavisi. Evet. Mavisini de görmüş olduk bu arada. Sahibi kimse hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela göstermesin. Amin inşallah. Çok güzel duruyor mavisi değil mi? Gerçekten. Bu rengi de çok güzel Aynen. duruyor. Havalı duruyor gerçekten. Aynen, bayağı iyi duruyor ön taraftan da. Evet arkadaşlar, biz şimdi bir şeyler alacağız. Ondan sonra artık İzmir'e doğru yola çıkacağız. Arkadaşlar biz alışverişteyken %8 doldurmuş şarjı. Toplamda 6.5 kW diye gösteriyor burada. Şimdi şarjı durduracağım. Evet, durdurduk. Çıkarabilirsin kabloyu. Değişik. Evet, bu kablo bizim kendimizin kablosu. Böyle kapağı da var. Çünkü burada şeyi yoktu, kablosu yoktu. Kabloyu kendi getirmen lazım. Sibel şimdi bunu koyacak. Ben de size maliyetini söyleyeceğim. Ya aplikasyonda bitir dediğin zaman uzun sürüyor şey yapması, kapatması. Şarjı bitiriyor ama işte maliyetini göstermesi biraz uzun sürüyor. Şimdi onu bekliyoruz kısa. Bu ara arkadaşlar ZES'te herhalde indirim var. %10 indirim var, yani şarj ettiğinizde sürekli %10 kesiyor şeyden, toplam miktardan. 38 lira 12 kuruş ödemişiz artık %8'e. 1 euro 30 cent ödedik arkadaşlar. Tabi burası yavaş şarj olduğu için biraz daha uygun diğer yerlere göre. Zamanınız varsa burada doldurabilirsiniz. Mesela burada 4-5 saat zaman geçirmek istiyorsanız alışveriş merkezinde buraya taktığınızda daha az maliyetli oluyor. Ve siz alışveriş yaparken arabanın şarjı dolmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şu an Manisa'ya girdik. İzmir'e bir 35 kilometre var. Burada oksijen dinleme tesisi var. Oraya durduk.
Arabamızı şarj ediyoruz arkadaşlar. %20 ile gelmiştik buraya. Şu an %30 oldu. Ve gerçekten kısa bir sürede yani 3-4 dakikada, 3 dakikada %10 almış. Hızı bayağı iyi. Şimdi burada şarj edeceğiz, sonra İzmir'e geçeceğiz arkadaşlar. Öyle. Bir de rezerv etmiştim. Bizden önce birisi gelmiş, takmak istemiş şarjı. Ona uyarı gelmiş işte takamazsın, şimdi birisi gelecek rezerv etmişti diye. Zesin bu yönü hakikaten gerçekten iyi. Hani rezerv ederseniz daha öncesinden sizi ayırıyor yani o zamanı. Ve diğer kişi beklemek zorunda kalmıyorsunuz. 1 saat 5 dakika burada bekledik. Bir yemek falan yedik. Ondan sonra lavaboya falan gittik işte vesaire. %100 yapmak istedik burada. Tam 65 dakika sürmüş arkadaşlar ve maliyeti 467 lira 60 kuruş. Yani euro olarak 15 euro 83 cent, yani 15-16 euro arası bir fiyat tutmuş. Ve yine 51.95 kuruş indirim vermiş. Herhalde 5. yıla özel %10 indirim var. Onu okumuştum biraz önce. Evet arkadaşlar böyle. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben şarjı taktığımda bana bir bildirim geldi, dedi ki sonraki şarj işleminde bana direkt tanısın mı diye bildiri geldi. Ben de evet dedim. Yani bir sonraki şarjda QR kodu okutmama gerek yok. Direkt taktığımda arabayı tanıyacak ve o şekilde hemen şarj edecek. Aynı Tesla süper şarj istasyonları gibi. Türkiye'de sadece Zest'te oluyor. E-şarjda olmuyor maalesef. Evet arkadaşlar, bir sonraki şarj istasyonunda artık tekrar görüşürüz. Şimdi İzmir'den yola çıkıyoruz Muğla'ya doğru. Ve Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında bir Peugeot galerisinin yanındayız. Şimdi burada şarj edeceğiz arabamızı. Bu sefer e-şarj değil arkadaşlar. Bakalım kaçta verecek. Şöyle başlatıyoruz aplikasyondan. Taktık arabaya. Görüyorsunuz. Start charging diyoruz. Ve şarjımız başlayacak arkadaşlar. Şu an iletişim halindeler arabayla. Evet. Bir ses geldi şarj istasyonundan. Evet, şu an vermeye başlayacak büyük ihtimalle. Hata verdi. Şöyle bir hata arkadaşlar. Evet, çıkaracağız. Tekrar takacağız. Yapacak bir şey yok. Bu e-şarj bazen böyle sıkıntılar yapıyor. Bu sefer de QR kodla deneyelim. Bakalım olacak mı? Bu sefer de diğerini aldı. A'ydı, B'yi aldı. Takıyoruz. Evet, aplikasyonda şu an bağlanıyor diyor. Bakalım bağlanacak mı? Yoksa bağlanmayacak mı? Yanlış kabloyu aldım galiba. Çıkarıyoruz. Diğerini çıkardık. Taktık. Bakalım bu sefer ne diyecek? Evet, start charging. Niye başlamıyorsun? Sanki başladı gibi bu sefer. Evet, %36 şarjla başladı. Şimdi başlayacak galiba. Arabaya geçiyoruz. Yok arkadaşlar, vermiyor burası ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yine hata verdi. Tamam, bu sefer de diğerini deneyeceğiz. Bu sefer de A'yı deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu diyelim. Bu sefer de 1'i alalım. Şöyle okutalım. Evet, arabaya taktık. Şöyle göstereyim. Ne oldu? Başladı gibi yaptı, başlamadı ama evet, şimdi başladı. Görüyorsunuz 73 kW'la veriyor. E-şarjda 120 yazıyor ama her zaman maalesef yavaş veriyor. Yapacak bir şey yok. Burada dolduracağız biraz. Muğla'ya yetecek kadar. Ondan sonra orada ZES şarj istasyonu bulursak burada dolduracağız artık. Yorgun bir Sibel. Evet, yorgunum. Bu ne? Arkadaşlar böyle bir çözüm buldum. Çünkü bu çok aşkım, kısa. Güneş aşağıdan vuruyor. Ben de bunu buraya monte ettim böyle. Çok iyi yapmışsın. Monte ettim ama yani. Güzel bir çözüm. Evet arkadaşlar, dolduralım biz şarjımızı. Sonra tekrar açarız. Burada yarım saat şarj ettik arabayı. %80'e geldi şarjımız. Biraz yavaş yapıyor. O yüzden burada bitiriyoruz şimdi. Ve bu şarj bizi Muğla'ya kadar götürecek. Muğla'da ZES'in 180 kW'lık şarj istasyonu var. Orada daha hızlı şarj oluyor. Maalesef e-şarj bu konuda biraz yavaş. O yüzden burada bitiriyoruz %80'le. Toplamda arkadaşlar %46 şarj ettik. 272 lira 2 kuruş tuttu. Bu da yaklaşık 9-10 euro arasında bir maliyet ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkıyoruz. Bir sonraki şarj istasyonuna tekrar görüşürüz. Şimdi Muğla'ya geldik. Burada bir AVM'nin otoparkında ZES'in şarj istasyonu var. %19'da buraya geldik. Şimdi deneyeceğim. Geçenlerde arabayı tanıtmıştık ZES'i. Normalde otomatik başlaması lazım. Hiçbir şekilde bir yere basmadan. Bakalım öyle olacak mı? Şöyle tıklıyoruz. Bakalım tanıyacak mı? Şarj başlatılıyor diye gösteriyor. Lütfen bekleyiniz yazıyor. Evet, burası da yanıp sönmeye başladı. Evet, başladı. Ayarladığımız şekilde oldu. Yani hiçbir şekilde aplikasyona gerek yok. Direkt taktığımızda başlatıyor. Şöyle gücünü de göstereyim. %19 şarjımız vardı. %20'ye çıktı. 157 ile veriyor şu an.
toplam 0.8 kilowatt doldurmuş. Ama merak ettiğim şey, acaba başka birisi buraya basıp durdurabiliyor mu şarjımızı? Neyse biz dolduralım bakalım. %22 oldu bile arkadaşlar. 180'le veriyor şu an en yüksek hızla. Evet, daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şarjımızı ettik %80'e. Tam biz ederken birisi gelmişti yanımıza. Onunki çalışmadı. Sonra biz lavaboya falan gittik. Telefona baktım, %80'i doldurmuş. Devam etmemiş, hani kalmış o şekilde. Sonra geldik arabaya baktık. Buradaki kişi büyük ihtimalle müşteri hizmetleriyle onlar cihazı yeniden başlatmışlar. O yüzden bizimki yarıda kesilmiş. Ama zaten %80 dolduracaktık. Şansımızda da %80'de o kişi aramış. Şöyle arkadaşlar, yaklaşık 350 lira tuttu. Bu da euroya vurduğumuz arkadaşlar 13 euro falan yapıyor yaklaşık. %60 şarj ettik ve yaklaşık yarım saat sürdü. Fethiye zaten çok az kaldı. Yaklaşık 100 kilometre falan, 100-120 kilometre. Bu şarj da bize yetecek oraya kadar. Artık orada tekrar doldururuz. Sonraki şarj yerinde görüşürüz. Şu an Fethiye'ye geldik. Burada bir tane AVM'nin parkında e-şarjın istasyonu var. Biraz zorlandık çalıştırmakta ama sonunda çalıştırabildik. Şöyle göstereyim size. %23 ile gelmiştik. %37 şarjımız var şu an. Bir 15 dakikadır falan takılı. Burada herhalde %100 şarj ederiz. Ondan sonra devam ederiz buraları gezmeye. Çünkü tek hızlı şarj istasyonu Fethiye'de burası var maalesef. O yüzden %100 yapacağız. Ondan sonrasında bakacağız. Sonra tekrar görüşürüz. Şarjımızı ettik. %97 şarjımız var. %23 ile gelmiştik buraya. Yani toplamda %74 doldurduk. 422 lira 74 kuruş tuttu toplamda. Bu da yaklaşık arkadaşlar 15 euroya falan geliyor. Evet, şimdi buraları gezeceğiz. Bir sonraki şarj işleminde tekrar görüşürüz. Biz tatilimizi yaptık Fethiye'de. Şimdi İzmir'e doğru yola çıkıyoruz. Çıktık daha doğrusu. Orada aracımızı kaplatacağız. Ondan sonra Avusturya'ya doğru artık yola çıkacağız. Ya da yaklaşık bir kere full şarj ettik. Orada normal prezden şarj ettik. Yani yaklaşık %100 falan yaptık toplamda. Şimdi de Gökova'dayız arkadaşlar. Yaklaşık bir saat falan yol geldik. Bir komple şarjla İzmir'e varmak biraz zor oluyor. O yüzden burada biraz şarj edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. %98'e çıkmıştık yola. Buraya geldiğimizde %68 kaldı. Yaklaşık 10-15 dakika şarj edersek burada bizi İzmir'e kadar götürecek. Öyle. Daha sonra tekrar açarız. Burada yaklaşık 35 dakika durduk. İhtiyaç molası yaptık. Sonra kahve falan aldık. %99 olmuş bile şarjımız. %68 ile gelmiştik buraya. Şimdi bitiriyoruz. 210 lira tuttu toplamda. Kaç doldurmuş olduk? %31 doldurduk. Toplamda 210 lira tuttu. Yani euroya vurduğumuzda da 7-8 euro civarında bir rakama geliyor. Evet, şimdi İzmir'e doğru yola çıkıyoruz. Bir sonraki şarj istasyonunda tekrar görüşürüz. Yeni bir şarj istasyonundayız. İzmir'deyiz. Bornova tarafında. Burada maalesef ZES'in şarj istasyonunu bulamadık. O yüzden e-şarjdayız. %8 ile buraya geldik. Burada dolduracağız. Bir sonraki istasyona yetecek kadar dolduracağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu arada artık Avusturya'ya doğru yola çıktık İzmir'den. Ama yine de Edirne'ye kadar, yani Kapıkule'ye kadar Türkiye'de nerelerde şarj ettiysek onu çekmeye devam edeceğim. Yani videonun sonu artık yaklaştı. Evet, şarj işlemini başlattık %8 ile. Navigasyona vereceğim. Sonraki yere kadar. Bizi götürsün ZES'e kadar. Çünkü ZES biraz daha hızlı veriyor. Burası 120 kW gösteriyor ama maalesef sadece yarısını veriyor. Hatta 58 falan şu an. O yüzden burada yeterince dolduracağız. Bir sonraki ZES istasyonuna kadar orada duracağız ki zamandan biraz kazanalım. Evet, biraz şarj edelim, ondan sonra tekrar açarım. Evet arkadaşlar, şarj işlemimiz bitti. %39 şarj ettik. Bu bizi bir sonraki ZES hızlı şarj istasyonuna götürecek. Orası da arkadaşlar Oksijen Manisa, Turgutlu'ya yakın. Burada tekrar şarj edeceğiz. Ama orada büyük ihtimalle %100 yaparız. Burada sadece %39 doldurduk çünkü çok yavaş şarj ediyor. Burada tekrar görüşürüz. Ama buranın maliyetini de söyleyeyim size. Maliyeti de 194 lira 69 kuruş toplamda. Yani 6-7 euro civarında tutar oldu. Bir sonraki İstasyona tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, %25 şarjla buraya geldik. Şu an Manisa yakınlarındayız. Oksijen dinleme tesisinde. Burada %100 yapacağız. Sonraki şarj işlemimiz büyük ihtimalle Bursa'da olur. Oraya kadar götürür diye düşünüyorum. Ona bakacağız şimdi. Nereye kadar götürecek? Oraya kadar bir plan yapacağız. Ondan sonra orada tekrar şarj edeceğiz. Evet, şarj edelim arkadaşlar. Tekrar açarız sonra. %100 şarj ettik arabamızı. Daha doğrusu %99 yaptık. Şimdi yola çıkacağız. Karnımız acıktı biraz. Kusurluk'tan geçeceğiz. Orada bir tost yiyeceğiz. Yaklaşık 1 saat 40 dakika falan sürecek buradan orası. Burada da şarj yeri varmış. Biz tostumuz yerken biraz daha şarj edecek. Aslında devam etsek biraz daha devam edebiliriz ama işte yemek yiyeceğimiz için orada duracağız. Orada tekrar görüşürüz. Furluğa geldik. %26 şarjımız var. Buradaki şarj istasyonunda 4 tane şarj yeri var.
İki tanesi yavaş. Bir tanesi 43 kW, bir tanesi 22 kW, bir tanesi 60 kW, bir tanesi de 120 kW. Biz arkadaşlar 120 kW'la takacağız şimdi. Meşgul diye gösteriyor ama. Meşgul. Acaba birisi rezerv mi etti burayı? O yüzden de meşgul olarak gösteriyor olabilir. Bakıyoruz. Ha, hayır. Evet, şimdi başlayacak şarj etmeye. Biz de o şarj ederken arkadaşlar işler yiyeceğiz. %26 ile buraya geldik. Biz yiyene kadar biraz şarj etsin, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet dostlar. İyi bir şey soğuktur. Görüşmek arkadaşlar. Şu an susuzluktayız. Değişik tadı güzel. Ben ilk defa yiyorum görüşmeyi herhalde. Bunların iki tatlı. Bir de görüşmek var arkadaşlar. Afyon'da. Yumurt farkı oluyor. Bizimki yemek gibi. Bu tatlı. Böyle. Evet, tostumuz da geldi arkadaşlar. Hadi bak. Hadi bakalım. Sünüyor. Nasıl? Böyle lezzetli. Ne oldu? Sucuğu bir atıyoruz, sucuğu değil. Aynen. Bir hafif gücü olsa içinde bize. Oo. Bakalım tadına. Güzel. Güzel. Beğendin mi? Tost. Aynen beğendim, güzel. Ayranı? Lezzetliydi. Ayran da güzeldi. Çok çok içmek isterdim. Ben içtim ama. Yol gideceğim için kahve aldım. Ben de uyuyayım diye aldım zaten. Yok ya, ama alacaktım zaten. Aldım yani, alırdım zaten. Yani meşhur olduğu için. Bir de üçmerim aldım arkadaşlar şöyle. Höşmerimi de lezzetli, güzel. Güzel. Eğer buradan geçiyorsanız uğrayabilirsiniz buraya. Burası herhalde 24 saat açık. %11 şarj ettik burada. Yavaş şarjdı çünkü. 11 kW'la verdi. Şu an kaç para olduğunu yazmıyor. Onu ben videonun altına eklerim. Şimdi yaklaşık yarım saat sonra hızlı şarj yerine gideceğiz. Orada dolduracağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, arabamızı şarj ettik. %63. Toplamda 14 euro 57 cent tuttu. TL olarak da 419.84. Şu an şarjımız %71. Bir sonraki şarj istasyonu İstanbul'da. Tesla'nın süper şarjörü. Oraya kadar yetecek mi bize? Oraya vardığımızda tekrar görüşürüz. İstanbul'daki süper şarjörüne geldik. Bir AVM'nin otoparkındayız şu an. Şöyle göstereyim size. Burada böyle 4 tane. Karşıda birkaç tane daha var. Şimdi şarj edeceğiz arabayı. Edirne'ye kadar yetecek şekilde şarj edeceğiz. Ondan sonra Edirne'de tekrar süper şarjöründe arabamızı şarj edeceğiz. Daha sonra tekrar görüşürüz. Şarjımızı ettik. %71 enerji yükledik arabaya. Şu an %95 şarjımız var. Edirne'ye vardığımızda süper şarjörüne %20 şarjımız kalacak diye gösteriyor. Ve toplamda 402 lira 54 kuruş tuttu. Yani bu da 13-14 euroya geliyor yaklaşık. Oraya vardığımızda tekrar görüşürüz. Artık Türkiye'deki son şarj istasyonumuza geldik. Burası Edirne. Buradan sonrasında artık Avrupa'ya doğru yola çıkacağız. Bu videoyu da kanalımıza girip izleyebilirsiniz, gurbet videosunu. Gümrüklere ne kadar bekledik, nelerde şarj ettik, ne kadar maliyet tuttu vesaire. Her şeyi detaylı bir şekilde açıklayacağız. Buraya %17 ile geldik arkadaşlar. Burada %100 yapacağız. Bu bizi bir sonraki şarj istasyonuna götürecek. Ama videoyu burada bitiriyorum artık. Böyle video için tek başıma bitireceğim. Böyle test videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.